Herkese merhaba, Şebnem Bolkan ben. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü yayınımın konusu aslında karizmatik olmakla ilgili. Şimdi geçtiğimiz yayınlarımda ben karizmatik olmaya giden yolu böyle adım adım anlattığım videolar paylaştım. Bir tanesinde nasıl çekici olursunuz, bir tanesinde özgüven eksikliğini işaret eden neler var hayatınızda. Bir tanesinde de öz değeri inşa etmekle ilgili videoydu ve bu videoları bu videomu da izledikten sonra ya da bu videomu izlemeden önce ya da arasında nasıl tercih ederseniz fakat birbirini tamamlayıcı olduğunu söyleyebilirim. İzlemeniz, o videolara tekrar göz atmanızı isteyeceğim. Çünkü karizmatik olmak, daha önceki yayınımda da bahsettiğim gibi aslında bir çekim merkezi olmak, büyüleyici olmak, çok olağanüstü bir durum. O duruma gidebilmek, karizmatik kimliğe kavuşabilmek adına daha önceki videolarımda anlattığım bilgileri de özümsemeniz, kendinizle ilgili değerlendirmeniz kıymetli. O yüzden bu videoların linkini de videomun içerisinde yukarıda paylaşıyor olacağım ve kolayca ulaşabileceğinizi umuyorum. Şimdi karizmatik olmak, büyüleyici olmakla ilgili karizmatik insanların özellikleri nedir ve siz bu özellikleri kendinizde nasıl inşa edebilirsiniz? Bu videonun konusu bu. Hazırsanız başlayalım. Karizmatik olmakla ilgili notlarım da var. Ara ara dönüp bu notlarıma da bakıyor olacağım. İlk madde olarak paylaşacağım şey şu. Karizmatik insanlar kendi değerlerinin bilincinde olan insanlardır. Şimdi bununla ilgili daha önce özdeğer videomu paylaşmıştım. Kendi değerinin farkında ol ve bilincinde olmak aslında kendi yeteneklerinin ve kendisinin nasıl bir potansiyel taşıdığının farkında olan bir insan demek. Kendinizi sorgulayın demiyorum ama kendinizle ilgili farkındalığınızı arttırmanızda ve kendi özgün yeteneklerinize ve değerlerinize kıymet vermenizde ve hayatı yaşarken ister sosyal hayatınız olsun, ister girişimcilik hayatınız, ister iş hayatınız olsun, her nerede olursanız olun, o yeteneklerinizi ve değerinizi ortaya koyabileceğiniz eylemler içerisinde olmak. Yani bakışınızı başkalarına çevirmek ve kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak yerine ne olduğunuzun bilincinde olmak ve o bilinçle kendinize de saygı duyarak hareket etmek. Bununla ilgili daha detaylı bilginin videosu yukarıda. Özdeğer inşa etmek. Çok kıymetli bir video. İzlemenizi kesinlikle öneririm. Şimdi karizmatik insanların o büyüleyici olma halinin bir diğer özelliği de bu insanlar hani kendi değerlerinin ve potansiyellerinin farkındadırlar ve herkese kendilerini sevdirmek için bir çaba içerisinde de değildirler. Yani hayatta herkese kendimizi sevdirmemiz, beğendirmemiz mümkün değil. Çünkü herkese hitap eden farklı bir zevk var. Şimdi karizmatik liderlere bakacak olursanız herkesi memnun etmek çabası içinde değildirler. Kendi değerleriyle örtüşen değerdeki insanları çekerler ve onları büyülerler ve onların özgün olduğunu işaret eder. Yani herkesi memnun etmeye çalışmak gerçekten değerlerinizden fedakarlık etmek anlamına gelir ki bu hiç karizmatik değildir ve özgünlüğünüzden taviz vermek anlamına gelir. İnsanlara sırtınızı döneceksiniz anlamında da söylemiyorum. Görünür olmak ama herkesi de memnun etme çabası içerisinde olmamak gerçekten karizmatik bir tavırdır. Yani bir sosyal ortama girdiğinizde ya da iş hayatınızda başkalarını memnun etmek için toplantılarda ya da belli platformlarda herkese hoş gözükmeye çalışan insanları karizmatik bulmazsınız. Her nabza göre şerbet veren insanları karizmatik bulmazsınız. Ama nerede olursa olsun, hangi platformda olursa olsun, hangi seviyede insanlarla görüşüyor olursa olsun, her seferinde kendi değerini ortaya koymaktan çekinmeyen, bununla ilgili reddedilmekten de korkmayan insanlar karizmatiktir. Yani birazcık cesaret gerektirir.
kendin olabilme becerisi ve kendi olabilme cesaretini göstermek demektir karizmatik olmak. Tabii ki kendi değerinden taviz vermemek, herkesi memnun etmeye çalışmamak bir karizma nedeni. Fakat bunu sağlayan arkasındaki güç nedir biliyor musunuz? Dürüstlük, ilkeli olmak, kendi değerlerinizi dürüstçe ortaya koyabilmek. Karizmatik, çekici insanlar dürüsttürler, şeffaftırlar. Kendilerini saklamaya çalışmazlar. Şimdi ilkeli oldukları zaman, dürüst oldukları zaman bu beraberinde hani şeffaflık da getireceği için aslında cesareti de tetikler. Yani bu insanlar cesurdur ve dürüstlüklerinden kaynaklı olarak da saklayacakları, çekinecekleri, arkasına gizlenecekleri hiçbir korkuları da yoktur. Tabii ki korku her zaman, her adım atarken hissedebileceğimiz bir duygu ama kendimize ve çevremize dürüst olduğumuzda aslında korkacak hiçbir şey olmadığını da görürüz. Yani dürüstlük bir nevi özgürlüktür. Ve karizmatik insanlar kendi değerlerine, ilkelerine dürüstçe yaklaşıp dürüstçe gösterdikleri için de özgürdürler. Her yerde, her şekilde hareket edebilme özgürlüğüne sahiptirler ve bu onları karizmatik ve çekici yapar, büyüleyici yapar. Yani biz bir ortama girdiğimiz zaman özgür hareket ettiğini, rahat hareket ettiğini, kendisini çok güzel ifade ettiğini gördüğümüz insanların aslında karizmatik insanlar olduğunu düşünürüz. Evet, bütün bunları gerçekleşebilmesi için de aslında bir keşif gerekiyor. Yani kendinizle ilgili bir farkındalık. Benim değerim nedir? Ne potansiyel taşıyorum? Yeteneklerim nedir? Fikirlerim nedir? Ve ben bunları nasıl ifade edebilirim? İşte bunları keşfetmek çok kıymetli. Karizmatik olmanın en öncesinde bunlar var. Yani o büyüleyici, çekici ışığı böyle alttan alttan harlayan şey aslında kişisel farkındalık. Şimdi bu konuya girdiğimde her seferinde aynı şey aklıma geliyor. Yani bu videoların amacı aslında bu değil. Yani kendi kitabımdan bahsetmek değil. Ama gerçekten kendinizle ilgili bir keşif yapmak istiyorsanız, karizmatik bir lider olmak istiyorsanız, çevrenizde büyüleyici olmak istiyorsanız bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tutku içindeki süper güç. Yani insanları ne karizmatik yapar, ne ışıl ışıl yapar, ne büyüleyici yapar, ne çekici yapar. Bu kitap bunu anlatıyor ve aynı zamanda örneklerle de paylaşıyor. Ve aynı zamanda da kendinizde bunu nasıl keşfedeceğinizle ilgili bir yol haritası da sunuyor. Yani lütfen bunu bir tanıtım videosu olarak algılamayın. Sadece yeri geldiği için paylaşıyorum ve sizin de değerlendirebilip faydalanabileceğiniz bir kaynak olarak görüyorum bu kitabımı. Okursanız da yorumlarınızı aşağıda lütfen benimle de paylaşın. Bakalım kendinizle ilgili neler keşfedebiliyorsunuz, ne işe yarıyor bu kitap, neyi fark etmenizi sağlıyor. Ben de merak ediyorum, duymak isterim. Evet, karizmatik insanların bir diğer özelliği de kendi fikirlerini, arzularını rahatça ifade ettikleri gibi onların sorumluluğunu da alırlar. Yani hiçbir şekilde fikirlerinden, istedikleri şeylerden dolayı suçluluk hissetmezler. Büyük şeyler hayal edebilirler, büyük şeyler isteyebilirler. Bunu çok her ortamda dile getirebilirler, fikirlerini ve arzularını ve bunun için de kendilerini suçlu hissetmedikleri için kendi fikirleri ve kendi e, değerleriyle ilgili özür dilemezler. Kendi görüş ve arzularıyla ilgili paylaşım yaptıktan sonra bundan bir suçluluk hissetmezler ve özür dilemezler. Özür dilemelerini gerektirecek hayatlarında herhangi bir fikir ve istek yoktur. Bunlar çok coşkulu bir şekilde bu arzuları dile getirirler. Yani çevrenize bakın, karizmatik insanların istekleri olan, ne istediğini bilen, bunu ifade eden insanları güçlü ve karizmatik buluruz. Ay anasına deriz ya, ne istediğini biliyor. Bunu dürüstçe ifade ediyor ve bununla ilgili herhangi bir suçluluk da hissetmiyor. Harika. Keşke ben de öyle olabilsem. Ve o insana çekilmeye başlarız. Çünkü büyüleyicidir. Bütün liderlere bakın, karizmatik liderlere bakın. Ne istediğini bilen ve bunu dürüstlükle hani böyle yuhlanacağını bilse bile ifade eden insanlardır. Öyle.
Şimdi karizmatik insan olmanın, çekici ve büyüleyici olmanın bir diğer özelliği de hani diyorum ya fikirlerini, arzularını dile getirirler ve bunda çok çekicidirler. Bunda da ufak bir e, böyle detay var. O da şu. Fikirlerini ifade eden insanlar, ne istediğini bilen insanlar, o karizmatik insanlar böyle bir şeye karşı olarak çıkmazlar. Bir şeyi değiştirmek üzerine arzu ve istekleri vardır. Ama ifadeleri hep neyin yanındalarsa, neyi destekliyorlarsa, neyi hayal ediyorlarsa ondan bahsetmek ve onu göstermek üzerinedir. Yani bir insana karşıyım, bir fikre karşıyım diye çıkan bir insanı çok karizmatik bulmayız. Yani o bir alternatiftir. Ama ben bu fikrin ya da bu görüşün, bu hayalin lideriyim, öncüsüyüm, ben bunun yanındayım diyen insanları biz çekici buluruz ağırlıkla. Evet, yani arada gerçekten bir detay var. Yani karizmatik lider dediğimiz zaman böyle mesela Martin Luther King. Tabii ki çok hani büyük bir örnek veriyorum size ama hani kalkıp da ben insan haklarının olmamasına karşıyım değil. Ben herkesin eşit olmasının yanındayım diyebilen bir insandı. Neyin yanındaysa onu ifade eden bir insandı. İşte bu ifade edebilme ve neyin yanında olduğunu, neyin destekçisi olduğunu farkında olmak ve bunu gösterebilmek de çok çok kıymetli. Ve bu da karizmatik insanların bir diğer özelliği. Karizmatik insanların bir diğer özelliği de adanmaları. Her ne yapıyorlarsa gerçekten adanarak, odaklanarak en iyisini ortaya çıkartmak üzere kendilerinin en iyisini ortaya koyan insanlardır. Mesela karizmatik insanlardan şu lafı duyamazsınız. İşte iyi olmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bu tip şeyler duymazsınız. Çalışıyorum diyen insan emin olun yaptığı şeyin hep dışında kalmaya mahkum bir insandır. Ama karizmatik insanlar şunu söylerler. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En iyi emeğimi ortaya koyuyorum. Onun işin üzerindeyim. Yani ne yapıyorlarsa kendi full %100 potansiyellerini ortaya koyacak şekilde emek vererek yapan insanlardır. Adanmış insanlardır. Eylem insanlarıdır. Hani söz, laf insanları değildirler. Hani sadece konuşayım ve köşeme geçeyim, oturayım değil. Söylediğini uygulayan, icraata döken ve bunu kalben, %100 zihnen, ruhen adanmış olarak yapan insanlardır. Hani yapmaya çalışıyorum diyen insan bilin ki yapamayacaktır. Ve biz içgüdüsel olarak bunun farkındayızdır ve bu insanlara karşı mesafeli dururuz ama yapıyorum diyen, bu işin üstündeyim diyen, potansiyelimin en iyisini ortaya koyuyorum, elinden gelenin en iyisini yapıyorum diyen insanlar karizmatiktir. Bu yola adandım diyen insan karizmatiktir. İşte biz bu insanlara çekiliriz. Karizmatik insanların bir diğer özelliği de rahatsız edici durumlara kendilerini sokmaktan çekinmezler. Rahatsız edici durum derken neden kastediyorum? Korkudan bahsediyorum. Hani yüzleşmekten kaçındığımız, korktuğumuz herhangi bir durumun içerisine bu insanlar kendilerini atmaktan çekinmezler. Korkmadıklarından, çekinmediklerinden değil. Sadece adanmış olduklarından ve o korku tünelinden geçmeden ışığa ulaşamayacaklarını bildiklerinden dolayı bu insanlar çok güçlü bir motivasyona sahiptirler ve o motivasyon onları o korkmalarına rağmen ateşin içine girmelerini sağlar ve sorumluluk aldırır. Yani karizmatik insanlar girdikleri o korku tünelindeki yaşadıkları her şeyin, o yüzleşmenin, o mücadelenin, her şeyin sorumluluğunu da alabilen insanlardır. Ve başkalarının da peşinden gelen başkalarının da sorumluluğunu alabilen insanlardır. Yani o korku tüneline ilk giren insanlar karizmatik insanlardır. Hani ne tip korku tüneli derseniz hayat,
zaten bu tünellerden geçiyor sürekli. O yüzden sürekli ilerleyen insanlar hep bu korku tünellerinin içinden cesaretle adım atıp geçebilen insanlardır. Hani girdiğinizde emin olun o tünelin bir çıkışı var. Ama önemli olan şey o tünele adım atmak. İşte karizmatik insanlarda bu özellik var ve biz de kendisini bu korkulu olayların içerisine atan insanları, cesur insanları karizmatik buluruz, büyüleyici buluruz. Hatta ilham alırız, peşinden gideriz. Şimdi hani dedim ya korku tünelinden geçen insanlar. İşte bu insanlar konfor alanından çıkabilen ve inisiyatif alabilen insanlar. Biraz önce söylediğim gibi sadece kendi hayatıyla ilgili değil, peşinden gelen insanlarla ilgili de inisiyatif alabilen insanlardır. Yani iş hayatında da karşılaşırsınız. Herhangi bir karar almaktan, herhangi bir karar almaktan, üst yönetim tarafından onaylanmamış bir şeye onay vermekten, çok imtina ederler. Tabii ki kurumsal hayatta, iş hayatında belli kurallar ve sistemler vardır. Buna da uyulması gerekir. Ama karizmatik insanlar bazen inisiyatif alabilirler. Özellikle kriz anlarında, zor anlarda, birinin karar vermesi gerektiği fakat herkesin elini ayağını çektiği anlarda, aile içerisinde bile inisiyatif alan, adım atan, karar verici olan, yani sorumluluk alma cesaretini gösteren insanlar aslında karizmatik insanlardır. Ve biz o insanları bu cesaretlerinden dolayı da çok büyüleyici buluruz. İşte insanları karizmatik yapan şeylerden bir tanesi de budur. İnisiyatif alabilmek becerisi. Bir diğeri, bu insanlar kendi özdeğerlerine, kendi potansiyellerine, yeteneklerine farkında olup saygı duyarlar. Aynı zamanda bedenlerine de aynı şekilde saygı duyarlar. Yani formlarına dikkat etmek, günlük egzersizlerini yapmak, kendi ruhu ile ilgili iyi gelecek meditasyonlar ya da farklı şeyler uygulamak, yürüyüşler yapmak. Yani fiziksel formlarının, dayanıklıklarının artmasını sağlayacak, kendilerine saygılarını gösteren eylemler içerisinde, aktiviteler içerisinde olurlar. Bu insanları gördüğümüzde deriz ki ya bu insan kendine her anlamda saygı duyuyor. Kendisine her anlamda potansiyelini ortaya koyabilmek için emek veriyor. Ve biz o insanlara çekiliriz. Kendisine bu kadar özen gösteren bir insana biz de değer veririz ve çekiliriz. Karizmatik olmanın bir diğer yönü de kişisel bakım. Yani kendisiyle ilgili bir emek, bir çaba, formda olmak, fiziksel aktivite içerisinde olmak. Aynı zamanda karizmatik insanlar kendi giyim kuşamlarıyla ilgili de biraz hassastırlar. Demek istediğim marka giyinmek, en yeniyi giymek, sürekli yeni şeyler giymek değil. Güzel bir duruş sergilemek, giydiğinin kendisine yakıştığının farkında olmak, temiz olmak, düzenli olmak ve kendi varlığını dışarıya en iyi temsil etmek. Bu insanlar giyim kuşamlarıyla, kodlarıyla da böyle bir karizmayı gerçekleştirirler. Yani içten dışa bir özen vardır bu insanlarda. Şimdi böyle söylediğim zaman ilk aklıma gelen lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Yani gerçekten şu ana kadar saydığım tüm özellikleri içerisinde barındıran çok çok özel bir insan. Biz hepimiz bu potansiyelleri taşıyoruz ve gerçekten bu bir emek istiyor, bu bir farkındalık istiyor. Ve bence iş hayatında eğer karizmatik olmak istiyorsanız, özel hayatınızda karizmatik olmak istiyorsanız, sosyal hayatınızda karizmatik olmak istiyorsanız, bu söylediklerim her zaman, her ortamda geçerli. Ve karizmatik olmak için, karizmatik lider olmak için belli bir mevkiye, pozisyona gelmeyi beklemeyin. Siz o karizmatik lider özelliğinizi hangi pozisyonda gösterirseniz gösterin, o sizi hep ileriye taşıyacaktır. Şimdi devam ediyorum. Evet, beden dili.
Beden dili de çok önemli. İnsanlarla ilgilenmek, göz teması kurmak, yeterli temasta dokunma gibi, beden duruşu sergilemek. Bunlar da karizmatik insanın dikkat ettiği özelliklerindendir ki önceki videolarımda da paylaştım. Aslında dediğim gibi bu video önceki videolarımın baz teşkil etmesiyle böyle finalde paylaştığım bir video. O yüzden onları mutlaka özümseyecek şekilde izlemenizi, dinlemenizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Faydası olacağına çok inanıyorum. Karizmatik insanların bir diğer özelliği de duygularının esiri değildirler. Yani duygularının çok farkındadırlar. Hangi olay karşısında ne hissettiklerini tahlil ederler ama reaksiyona geçmek için duygularıyla hareket etmezler. O duygularının onlara neyi işaret ettiğini, neyi gösterdiğini, neyi fark ettiğine dikkat ederler ve duygusal bir tepki vermek yerine onu sindirirler, analiz ederler, o duyguyla barışırlar ve o duygunun ağırlığından kurtulduktan sonra aklı selim bir şekilde amaçlarına yönelik hareket ederler. Onları böyle sersemlemiş, duygusal olarak çökmüş çok az görürsünüz. Ve biz bu insanları hani katı ve sert oldukları için değil, duygularının farkında, duygusallıklarını yaşayan ama duygularının esiri olmadan hareket eden insanlar oldukları için çok karizmatik buluruz. Karizmatik insanların bir diğer özelliği de biraz önce bahsettiğim gibi duygularının farkında olmak, böyle bir e, ani reaksiyonlar vermemek adına en önemli, en kıymetli bir diğer özelliği de anda var olabilme yeteneği. Yani karizmatik insanlarda şunu görürsünüz. Ne ile ilgileniyorlarsa tamamen onunla ilgilidirler. Başka bir şeye dikkatleri kaymaz. Hani toplantılarda ya da sosyal ortamda siz bir şey konuşurken, ortamda bir şey paylaşılırken böyle farklı şeylerle ilgilenen, cep telefonunu karıştıran, ne bileyim duvar kağıdını inceleyen, tablolara bakan insanlar karizmatik değildir. Onlar odakları dağılmış insanlardır ve onları çekici bulmayız. Ama sizi dikkatle dinleyen, değer veren, gözünüzün içine bakan ya da her neyle uğraşıyorsa kanını, tenini, etini, her şeyini o anda ona vermiş olan insanları çekici buluruz. Yani anda yaşayan insanları çekici buluruz. O böyle geçmiş serzenişinden, gelecek kaygısından kopmuş, o an ne yapıyorsa orada. Ayaklarıyla, tüm bedeniyle, ruhuyla, zihniyle orada. Onu başarmış olan insanlar her zaman bizim için karizmatik ve çekicidir. Ve en önemli ve değerli olanlarına geliyorum. Karizmatik insanların bir misyonu vardır, bir amacı vardır. Hayatta, işinde, ne için var olduklarını, neyi gerçekleştirmek, neyi yaratmak üzere harekete geçtiklerini bilen, farkında olan ve o misyonu yaşayan ve yaşatan insanlar karizmatiktir. Yani amacı olmayan, ne istediğini bilmeyen, yönü belli olmayan insanlar karizmatik değildir, çekici değildir. Belki o belirsizlikleri, belki o kafa karışıklıkları bir anlık böyle bir acaba çekici bir insan olabilir mi? Acaba keşfedilmeye değer bir insan olabilir mi? Dedirtir ama kendisini keşfedememiş, kendisine bir misyon belirleyememiş bir insanın uzun vadede çekici kalabilme olasılığı yoktur. Uzun vadede çekici kalabilmenin en önemli kurallarından bir tanesi bir amaç sahibi olmak. Daha önceki maddelerde de söylediğim gibi neyin yanındasın, neyi gerçekleştirmeye adaysın, neyi yaşamak veya yaşatmak istiyorsun. İşte bu çok belli olan ve bu misyonla hareket eden insanları biz büyüleniriz ve bu insanlar karizmatik olur bizim gözümüzde. Bu ne istediğini bilen, misyonu olan insanları nasıl ayırt ederiz? Vizyon sahibi olmasıyla. Bu insanların birer vizyonu vardır. Vizyon dediğimiz şey bir resim görürler, o resme kitlenirler ve o resmi sanki canlıymışçasına yaşarlar, yaşatırlar. Hayalleri vardır. Ama böyle vizyonlarıyla, vizyonlarına yönelik eylemleriyle vücut bulurlar ve
o vizyonu da herkese anlatırlar ve paylaşırlar. Ve o kadar yaşarmışçasına anlatırlar ki biz de o insanlardan etkileniriz. Şimdi yine aynı yere geldim ama hani şu kitaptaki tutku dediğim şey aslında vizyon yaratabilmenin en önemli sırrı. Yani tutkulu insandırlar karizmatik insanlar. Neye tutku sahibi olduklarını bilirler ve tutku projeleri vardır ve bütün o tutkusu ve tutku projeleri yaratmak istediği vizyona hizmet eder. Ve bunu paylaştığı zaman biz etkileniriz, ilham alırız. O vizyonun parçası olmak isteriz, etkileniriz. İşte bu insanlar karizmatik insandırlar. Yani kendi şöyle söyleyeyim, giyinişine dikkat etsen, sözüne dikkat etsen, beden diline dikkat etsen, eğer bir misyonun, eğer bir vizyonun, eğer bir kendi yeteneklerinle ilgili farkındalığın, potansiyelinle ilgili farkındalığın, tutkunun ne olduğuyla ilgili bilgin yoksa, karizmatik olmanın da pek bir mümkünatı yok. O yüzden karizmatik olmak bir şekil değildir, bir tarzdır, bir yaşayıştır, içten dışa bir inşadır. Ve bu herkes için mümkün. Yani ben hayatta karizmatik olamam, ben amacım ne bilmiyorum, ben bir hayal kuramıyorum, vizyonum yok paylaşabileceğim demek ancak bahaneler üreten bir insanın e, sözleridir ki karizmatik insanlar asla bahane üretmezler. Sadece yaparlar. Evet, bugün büyüleyici olmanın, karizmatik olmanın sırlarını paylaştım ve size kılavuz olarak da bir kitap önerisinde bulundum. Evet, eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın, yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Ve başkalarının da faydalanmasını istiyorsanız veya bu kanalın büyümesine destek olmak istiyorsanız lütfen başka arkadaşlarınızla, çevrenizde de videolarımı paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Sayenizde büyüyoruz. Eğer sorularınız olursa da yorumlar kısmında paylaştığınızda herkese tek tek dönmek gibi bir hedefim var. Onu gerçekleştiriyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.